LGBT örgütlenmeleri dünyada her geçen gün güçlerini arttırmaktadırlar. LGBT topluluklarının yaptığı eylemler pek çok sanatçı, iş adamı, vakıf, dernek, basın yayın kuruluşu ve bazı devletler tarafından maddi ve manevi olarak desteklenmekte ve ön plana çıkartılmaktadır. Kişi hak ve özgürlükleri, politik doğruculuk, azınlıkların hakları, cinsiyetçilik ve hatta ırkçılık kavramlarını kullanarak devamlı hak ve özgürlükler talep etmekteler. Kendilerine haksızlık yapıldığını, ezildiklerini, özgürlüklerinin ellerinden alındığını, kendilerini özgürce ifade edemediklerini ve toplum tarafından dışlandıklarını öne sürmektedirler. Ve her geçen gün daha agresif ve talepkar olmaya devam etmektedirler. Örnek olarak kadın ve erkek cinsiyetleri geçen bütün romanlarda, hikayelerde, dizilerde ve filmlerde kendilerinden de bahsedilmesini istemekte ve bunun için devamlı topluma baskı yapmaktadırlar. Bir yerde kadın ya da erkekten bahsediliyorsa bizden de bahsedilmeli. Çünkü üçüncü cinsiyet olarak biz de varız demektedirler. Ve bu konuda görünen o ki başarılı da olmaktadırlar. Son zamanlarda dizilerde, filmlerde ve hatta bilgisayar oyunlarında eşcinselliğin yer alma sıklığının arttığını bariz bir şekilde görebiliriz. Tabii ki ülkeden ülkeye değişmekle birlikte genelde toplumun büyük bir kesimi tarafından tepki görmekteler ve bu kesim LGBT kavramını bir tehlike olarak görmektedir. Peki sorun ne? LGBT bireyleri tehlikeli yapan nedir? En temel sebep, aslında bütün tepkilerin altında yatan ana sebep, LGBT bireylerin yaşam tarzlarını LGBT olmayan bireylere empoze etmesinden kaynaklanıyor. Ve bunlara karşı olan kesim, heteroseksüel insanların ahlakını bozuyorlar. Normal insanları eşcinsel yapacaklar. İnsanları özendiriyorlar. Bu gelecek nesiller için çok büyük bir tehlikedir derlerken, LGBT örgütleri ise böyle bir şeyin asla ve asla mümkün olmadığını, çünkü LGBT'nin, yani daha anlaşılır bir biçimde ifade etmek gerekirse eşcinselliğin tamamen doğuştan gelen doğal bir özellik olduğunu, kadın ve erkek neyse LGBT de odur. Doğuştan var ise vardır, yok ise yoktur. Genlerimizde hangi cinsiyet var ise o oluyoruz. Kadın isek kadın, erkek isek erkek, LGBT isek LGBT. Özenti ve empoze etmekle bir birey asla cinsiyetini değiştirmez demektedirler. En temel ve en sarsılmaz savunmaları budur. Çünkü LGBT bireyler üzerinde yapılan sosyolojik ve psikolojik araştırmalar ve anketler ile ortaya çıkan bazı veriler ışığında görüyoruz ki bazı LGBT bireyler kendilerine hayatları boyunca ait olmadıkları bir bedene hapsolmuş gibi hissettiklerini ifade ederler. Ama yine bu araştırmalar ile elde edilen bazı sonuçlara göre ise bazı LGBT bireyler de hayatlarının belli bir dönemine kadar kendi cinsiyetinde gayet mutlu yaşadıklarını ama bir noktadan sonra başka bir cinsiyete ait olduklarını düşündüklerini belirtmektedirler. Merak duygusu, sıkılma, değişik deneyimler elde etme, madde bağımlılığı, sosyal çevre ve arkadaş çevresi etkisiyle LGBT bireylere dönüştüklerini beyan eden pek çok birey ve bu konuda yapılan pek çok anket ve araştırma literatürde mevcuttur. Kısaca evet, doğuştan gelen bir durum vardır. Ama dış etkilere maruz kalmak da LGBT topluluklarının iddia ettiği kadar masum değildir. Evet, normal bireyler etki altında kalarak LGBT davranışları sergileyebilir ve onlardan biri olabilirler. Bunu anlamak için çok enteresan bir topluma bakış atalım. Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti, Büyük Okyanus'un güneyinde Polinezya'da bulunan adalar topluluğundan oluşan bir ülkedir. Samoa Güney Pasifik Okyanusu'nda Hawaii adaları ile Yeni Zelanda arasındaki bölgenin hemen ortasında iki büyük, çokça küçük ada üzerine kurulu, yaklaşık 200 bin nüfuslu, demokrasiyle yönetilen bir ülkedir. Samoa kültüründe garip gelenekler mevcuttur. Örneğin Samoa'da Fa'afafin denen bir üçüncü cinsiyet tercihinin varlığı söz konusudur. Fa'afafinler biyolojik ve genetik açıdan erkek vücuduna sahip olsalar da kadınsı davranışlar sergileyen insanlara verilen bir addır. Bunun ana nedenlerinden biri ise maalesef bireyin ailesinin zorlamasıdır. Fa'afafinler erkeklerle birlikte olup gerçek bir kadın gibi davranıyorlar. Hatta bazıları estetik operasyonlar ile sonradan gerçek bir kadın bedenine sahip oluyor. Samoa'nın 1961 tarihli ceza yasasına göre erkeğin Fa'afafin olması suç. Yasa 6 aya kadar varan hapis ve para cezası öngörüyor. Devlet bu durumun önüne geçebilmek için kanunlar çıkarmış. Ama öylesine köklü bir gelenek ki kanun kesinlikle uygulanamıyor ve bu hususta caydırıcı bir ceza alan kimse de yok. Gelelim Fa'afafinlerin nasıl bu kararı verdiklerine. Samoalı ailelerin yüzyıllardan beri uyguladığı bir gelenek bu. Geleneğe göre aile, erkek çocuklarından birini temizlik,
çocuk bakımı, bulaşık ve yemek pişirme gibi ev işlerinde kullanmak için onu bir kadın gibi yetiştiriyor. Samoalı aileleri buna iten ana sebep ise ailelerindeki doğan kız çocuğu sayısının erkeklerinkinden sayıca az olması. Yani Fafafinler gelişim dönemlerinde buna dair bir zorlamaya maruz kalıyorlar. Yapılan bilimsel araştırmalar bazı ailelerin çocukları seçerken kız gibi davranan erkek çocukları seçtiklerini bildirirken yine bazı ailelerin rastgele bir seçim yaptıklarını, bazılarının ilk doğan erkek çocuklarını, bazılarının ise en zayıf ve en çelimsiz olanları seçtiklerini söylemektedir. Fafafin bireylerle yapılan anketlerde Fafafinlerin neredeyse tamamının çocukluktan beri böyle olduklarını, hiçbir zaman erkek gibi hissetmediklerini belirttiklerini görüyoruz. Bu durum araştırmacılar tarafından iki ayrı görüşe neden olmaktadır. Kimi araştırmacılar bu insanlar doğuştan böyle oldukları için bu beyanatı veriyorlar derlerken, kimi araştırmacılar ise bebeklikten beri kız gibi yetiştirildikleri için böyle söylüyorlar. Bu dış etkilerin, özellikle küçükken empoze edilen etkilerin ne kadar güçlü olduğunun bir kanıtıdır diyorlar. Kısaca özetlemek gerekirse, bir gelenek olarak bazı Samoalı aileler, aileden en az bir erkek çocuğunu bebekliğinden itibaren kız gibi yetiştiriyorlar. Kız kıyafetleri giydiriyorlar, kız oyunları oynatıyorlar, kızların yaptığı işleri yaptırıyorlar. Yani Fafafin olması için seçilmiş bireyi bebekliğinden itibaren kız olduğuna inandırıyorlar. Ve bu şekilde yetişen, yani LGBT olarak yetiştirilen çocuklardan hiçbirisi biyolojik cinsiyeti olan erkekliğe dönüş yapmıyor ve kendilerini erkek olarak görmüyorlar. Gerek Samoa halkı üzerinde, gerekse dünyanın geri kalanının üzerindeki LGBT bireyler hakkında yapılan araştırmalar ve veriler ışığında tamamen objektif bir hüküm vermek gerekirse, evet LGBT doğuştan gelen bir durum olabildiği gibi sonradan kazanılan bir özellik de olabiliyor. Yani ikisi de doğru. Çünkü ikisinin de geçerli olduğunu gösteren veriler araştırmalarda mevcut. Fakat şunu önemli belirtelim. Doğuştan derken kadın ve erkek gibi bir cinsiyetten bahsetmiyoruz. Doğuştan gelen psikolojik bir durum demek daha doğru. Çünkü LGBT biyolojide cinsiyet tanımına giren bir kavram değildir. Biyolojik olarak sadece iki cinsiyet vardır. Dişi ve erkek. Hermafrodit yok mu diyebilirsiniz. Hayır, hermafrodit dişi ve erkek temel cinsiyetlerinin tek bir bireyde bulunma durumudur. Üçüncü bir cinsiyet değildir ve insanda genetik bir hastalık olarak görülür. Ama doğada, özellikle bitkilerde sorunsuz hermafrodit bireyler mevcuttur. Konuyu özetlemek gerekirse, LGBT toplulukların ısrarla LGBT tamamen doğuştandır, herhangi bir etkiyle heteroseksüel bir birey LGBT olmaz tezi tam olarak gerçeği yansıtmıyor ve çürütülmüş oluyor. Bireyler içinde bulundukları kültür, toplum, yaş, kişilik özellikleri, madde bağımlılığı gibi birçok faktöre göre değişkenlik içinde olmak kaydıyla etki altında kalabiliyorlar. Bazı bireyler hiç etki altında kalmaz iken bazılarımız ise yoğun bir etki altında kalabiliyorlar. Şu ana kadar elde ettiğimiz bilimsel veriler, sosyoloji ve psikoloji alanında yapılan araştırmalar ve anketler bize bunun böyle olduğunu göstermektedir.